Prime Video'nun yeni aksiyon komedisi Deep Cover, Metin gizli operasyonlarda çalışmak üzere 3 doğaçlama sanatçısını işe almasıyla harika bir yüksek konsept önermesine sahip. Reservoir Dogs'un gizli polislerin Marlon Brando olması gerektiği iddiasına geri dönüyor. Bir karaktere bürünmeleri, seyircilerini başka biri olduklarına ikna etmeleri ve öngörülemeyen bir senaryonun beklenmedik kıvrım ve dönüşlerine ayak uydurmaları gerekir. Bu iş için bir doğaçlamacıdan daha uygun kim olabilir? Film, 10 dakika içinde tüm karakterlerin kim olduğunu tam olarak ortaya koyuyor. Mick Mohammed, Ted Lasso'da büyük Nate rolünde mükemmel bir şekilde canlandırdı, korkunç sosyal becerilere sahip, çekingen, acı verici derecede beceriksiz bir mazlum olan Hugh oynuyor. Bir ise Dallas Howard, öğrencilerine destek olan ve doğaçlama sanatının inceliklerini bilen, ancak gerçekleşmeyen çok daha büyük hayalleri olan parlak bir doğaçlama öğretmeni olan Kat'i canlandırıyor. Orlando Bloom, Pacino tarzı bir yoğunluk sunabileceğini düşünen, ancak sadece donmuş pizza ve ede hapları satan reklamlar için seçmeler alan, işsiz bir aktör olan Marlon'u canlandırıyor. Bu harika bir ekonomik senaryo yazımı. Hiç zaman kaybetmiyor, hikaye kurgusu uğruna kahkahalardan ödün vermiyor ve ihtiyacımız olan tüm bilgileri kuru açıklamalar yerine karakterlerin eylemleri ve etkileşimleri aracılığıyla aktarıyor. Marlon menajeri tarafından terk ediliyor, Kat arkadaşları tarafından açıkça acınıyor ve Hugh iş arkadaşlarıyla şakalaşmak için felaket girişimlerde bulunuyor. Sean Bean, onların amiri olarak komik bir şekilde soğukkanlı bir folyo oluşturuyor ve Paddy Considine ve Ian McShane kötü adamlar olarak çok eğleniyorlar. Deep Cover, önermesinden pek çok harika espri çıkarıyor. 20. dakikaya gelindiğinde, olay örgüsü tüm hızıyla devam etmektedir. Doğaçlamacılar, sahte sigara satın almak gibi basit bir görevle bir köşe dükkanına gönderilirler. Popüler bir doğaçlama kuralı olan evet ve i'yi kullanmaları sayesinde, yanlışlıkla çok daha büyük bir suç girişiminin içine düşerler. Filmin ortalarında büyük patronla tanışırlar ve kendilerini bir anda polise bilgi verirken yakalanan herkesin ibret olsun diye korkunç bir şekilde öldürüldüğü ölümcül bir dünyada bulurlar. Ancak film ilerledikçe, olay örgüsü hiçbir zaman gerçekten tırmanmıyor. Karakterler tehlikeye giriyor, tehlikeden kıl payı kurtuluyor, tehlikeye hazır olmadıklarından ve tehlikeden uzaklaşmaları gerektiğinden bahsediyor, sonra tekrar tehlikeye giriyorlar. Tekrar ve tekrar. İkinci perdede ilginç bir ters köşe var, ama ben bunu tahmin etmiştim. İkinci perdede ilginç bir ters köşe var, ama ben bunu tahmin etmiştim. Yayına özel komedilerin birçoğu esprilerini çok uzun süre uzatıyor, çünkü süreyi kısaltmak için bir teşvik yok. Ancak Deep Cover, devam etmeden önce güldürmeye değdiği kadar güldürmeye devam ediyor. Hugh bir suç patronundan kokaini almayı reddetmeye çalıştığında, patron onun tam bir hat istediğini düşünür, bu yüzden tam bir hat yapmaya zorlanır. Sonra, bir ikincisini ve üçüncüsünü almaya zorlanır ve ardından sahne bir sonraki olay örgüsüyle kesintiye uğrar. Hugh kokainin yanına gitmek istemedi, bu yüzden ona sunulan her replikle daha da komikleşiyor. Ama sonsuza kadar devam etseydi, sonunda eskiyecekti. Komedi üçlüdür ve 3 replik, espriyi yıpratmadan maksimum kahkaha almak için en uygun noktaydı. Senaristlerin kendi ekleri Deep Cover'ın en zayıf yanları. Filmin en zayıf kısımları, senaristlerin kendilerinin ekranda göründüğü anlar. Film Jurassic World'den Derek Connolly ve Colin Trevorrow'un fikriydi, ancak son taslak, The Pin olarak bilinen ikili komedi oyuncusu Ben Asenden ve Alexander Owen tarafından yazıldı. Asenden ve Owen oyuncu kadrosunda 3 doğaçlamacının peşindeki dedektifler olarak yer alıyor. Gerekli açıklamaları yapan düz adamlar olmaları gerekiyor, ancak sahnelerine mümkün olduğunca çok parça sıkıştırmaktan kendilerini alamıyorlar, özellikle de ağzından çıkan her satırı inceleyen Owen. Sadece dur. Polis deyip işin içinden çıkamaz, onlara durmalarını söyleyenin polis olduğunu, polisin durması gerektiğini değil, kendisinin polis olduğunu açıklığa kavuşturması gerekir. Bazen, açıklama yapmakla yükümlü bir yardımcı oyuncu ortaya çıkıp şovu çalabilir, Ant-Man filmlerindeki Michael Peña'ya bakın, ama burada zorlama hissettiriyor. Deep Cover, 3 başrol doğaçlamacısı, palalı bir sokak çetesi tarafından kovalandıklarında ya da bir cesedi parçalamak için morga gönderildiklerinde, tamamen donanımsız oldukları absürt tehlikeli durumlarda boylarından büyük işlere kalkıştıklarında en iyi performansını sergiliyor. Oldukça unutulmaz olabilir ama yıldız başrol oyuncuları sayesinde, özellikle de kariyer suçlusu kılığında tam bir psikopat olan Bloom sayesinde, eğlenceli bir yolculuk.